Microsoft Türkiye Kamu Sektörü ve Yatırımlarından sorumlu Genel Müdür Yardımcımız Doktor Erdem Erkul'u alkışlarla sahneye davet etmek istiyorum. Buyurunuz. Hoş geldiniz. Buyurun. Herkese merhaba. Gerçekten çok güzel bir günde beraberiz. Çok mutluyuz. Çünkü teknoloji sadece bir araç ve geleceği şekillendiren bir araç. Bu salonda da geleceği şekillendirecek öğretmenlerimiz, eğitimcilerimiz ve öğrencilerimiz bir arada. Büyük bir mutluluk. Yani bu salonun ne kadar güçlü olduğunu bilmiyorum, farkında mısınız, ama bence hep birbirimizi alkışlamamız lazım. Çünkü gerçekten çok güçlü bir salon burası. Ben sizler için kocaman bir alkışla devam edeceğim. Tabii Sayın Bakanımızın katılmış olması çok önemli. Çünkü bu camianın lideri şu anda ve şekillendirme konusunda, gelecekle ilgili konuda bizlere yön gösterecek, politikaları üretecek, bu politikaların uygulanmasını sağlayacak bir kişi bulunduğu konum itibariyle. Bugün burada sizlerle olması, sizlere değer verip burada bizlerle görüşlerini, bizlere değer verip paylaşması gerçekten bizler için çok önemli bir andı. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyoruz. Dünyanın ilk gelişiminden itibaren baktığımız zaman her şey çok hızlı ilerliyor. İlk çağları düşünelim. İlk çağlar çok hızlı ilerledi. İlk çağlarda insanlar ilk önce ihtiyaçları olan araç gereçleri ürettiler. Ama her zaman insanı diğer varlıklardan ayıran aklı ve yeteneğiydi. Ve bu akıl ve yeteneği kullanarak ilk çağlarda işte bıçağı ürettiler, tekerleği ürettiler. Daha sonra bakıyoruz yazı, takvim, pusula ve inanılmaz dünyanın hızı da artmaya başladı. Her ne kadar sanki tek bir dönüş hızı gibi düşünsek de bu hızı çok daha fazla yaşamaya başladık. Ve daha sonra hayatımızda şu anda eğer olmazsa olmaz diye düşüneceğimiz telefon, televizyon, hesap makinesi hayatımıza girmeye başladı. Ama bunlara baktığımız zaman bunların hepsi birer üretimdi. Yani hep bir üretim odaklı, üretime ve ihtiyacı odaklı ürünlerdi, geliştirmelerdi diyebiliriz. Ve bunları yaparken de gene hep artık teknoloji kullanılmaya başlandı ve içinde yaşadığımız bu çağ, bu yüzyılı görmüş olduk. Ve buna bazıları Endüstri 4.0 diyor, bazıları başka kavramlar diyor ama biz bunları rakamlardan ziyade gelecek olarak görmemiz, bu geleceği nasıl şekillendireceğimizi görmemiz, bu üretim, icat etme, yeni kavram yaratmaya bakmamız belki de çok önemli bugün bu camiayla birlikte. Geçmişten günümüze bir yolculuk yaptık. Burada artık 2000'li yıllardan sonra zaten gördüğümüz, sizlerin de kullandığı, bizlerin de kullandığı yeni bir dijital dünya var. Nedir bu yeni dijital dünya? Nesnelerin interneti.
Her yerde konuşuluyor, bizler de konuşuyoruz. Ses geliyor mu? Evet. Yapay zeka ve dijital ikiz. Bu teknolojiler önümüzdeki dönemi diyelim, belki bir sonraki 10 yılı, 20 yılı şekillendirecek teknolojiler. Bunlar hepimizin hayatında var. Baktığımız zaman 2021 yılına geldiğinde yapay zeka 52,5 milyar dolarlık, burada rakamları da verdik sizlere, bir piyasaya oluşacak. Gerçekten çok büyük bir rakam. Gene 2020 yılına gelindiğinde 50 milyardan fazla cihaz birbirine bağlı olacak. 1957 yılında, belki görenleriniz olmuştur, bir fotoğraf var. 1957 yılında 13 kişi bir bilgisayarı bir kargo aracından bir binaya taşıyorlar. Ama biz 2020 yılına geldiğimizde, hatta belki daha da yaklaştık. Bir sene sonra, şimdi bile belki baktığımız zaman bir insanın üzerinde 13 tane cihaz olabilecek. Yani 13 birbiriyle bağlantılı şekilde çalışacak ya da bağlantısız cihaz üzerimizde olabilecek. Yani 1957 yılında 13 kişi bir bilgisayarı taşırken bu yıllarda üzerimizde biz 13 tane ürün taşıyor olabileceğiz. Dijital ikiz. Gerçekten yeni bir kavram. Özellikle bu konuya ben öğretmenlerimizin, eğitim camiamızın çok önem vermesini rica ediyorum. Çünkü tekrar dünyayı dönüştürecek kavramlardan birisi, şu anda içinde yaşadığımız dönemi de şekillendirecek kavramlardan birisi dijital ikiz. Bu teknolojiyi kullanan kurumlar olsun, şirketler olsun, eğitim camiası olsun, özellikle döngü süresi, yani bir işin yapabilme döngü süresine çok büyük fazla katkı sağlayacağını biz görüyoruz. Dijital ekonomik kavramı, gene hep gelecek konuştuğumuz için bu kavramları çok önemsememiz lazım. Baktığımız zaman 2025 yılında gelindiğinde dünya ekonomisinin %24'ünü dijital ekonomiden gelecek. Yani bilişim sektörünün yaptığı katkı, işte biraz önce saydığımız teknolojilerin yaptığı katkı, ekonominin %24,5'unu oluşturacak. Bu gerçekten çok büyük bir rakam. Gene niye eğitim çok önemli? Özellikle Asyalıların bir atasözü var. Derler ki, eğer bir yıl sonrasını düşünüyorsanız pirinç ekin, pirinçe yatırım yapın. Ama 100 yıl sonrasını düşünüyorsanız eğitime yatırım yapın. Biz baktığımız zaman bu teknolojilerle önümüzdeki, yani Z kuşağı dediğimiz kuşağın kullanım alışkanlıkları, hayata bakış açıları, teknolojiyle yaşamı ilişkilendirmeleri tamamen birbirinden farklı. Ve özellikle bu camia işte zaten o kuşağı dönüştürecek, o kuşağa ilham verecek, o kuşağın hayal dünyalarını gerçeğe nasıl yaklaştıracak, daha fazla nasıl yakınlaştıracak, onları öğretecek, onlara ilham verecek bir kuşak olduğu için 2025 yılına dijital ekonomide daha fazla nasıl katkı sağlarızı hep birlikte konuşmamız belki de gerekiyor. Tabii bu rakamları gene verecek olursak dijital ekonomi çok hızlı gelişiyor. Yani 2015 yılına baktığımız zaman özellikle 2 trilyon dolarlarda sırf bu alanda bir sektör var. Robotların artışı, yani robotlardan konuşuyoruz, işte biraz önce Sayın Bakanımız da bahsetti. Robotlar inanılmaz bir noktaya gidiyor ama bunların hem satılması hem kullanılması hem de farklı alanlarda yaygınlaşması çok daha fazla hızlanmaya başladı. Dijital ekonomide gene bir katkı sağlayacak. 2016 yılında 3 boyutlu yazıcıların sevkiyatı 2 kat arttı. 2020'de bu 4 kat olarak artacak. Bu da gene farklı bir rakam. Ve özellikle tüketim alışkanlıkları da çok değişti. Yani bugün sadece tüketime bir şey alıp satmak anlamında değerlendirmeyelim. Yani bu eğitim alırken de bir şey tüketiyoruz. Eğitim alırken de farklı artık kanallardan eğitim alıyoruz. Özellikle online eğitim, online tüketim çok daha fazla hızlanmaya başladı. Yani eskiden 10 yılda olan bir sıçrama artık 3 ayda, 5 ayda olmaya başladı. Bunlar da dijital ekonomiyi şekillendirecek, değiştirecek kavramlar. Makineler diyoruz. Gelecekte ne diyoruz? Makinelerle yaşayacağız. Artık makineler çok farklı bir noktaya geliyor. Yani sadece bizim düğmesini açıp kapattığımız makineler değil de bizimle beraber yaşayan, bizlere fikir veren, bizleri yönlendiren makineler. Ama burada tabii farklı bir durum var. Baktığımız zaman gene bu tablo da gerçekten çok ilginç. 2024 yılında farklı dillere çeviri yapabilme yetenekleri olacak bu makinelerin.
2026 yılında bunu hep beraber tartışalım. Yani bunu aralarda birlikte de konuşalım. Ödev yapabilme yeteneklerine sahip olacak makineler. Yani buna ne kadar hazırız? Bunu çok iyi analiz edip, çok iyi öngörüp, buna göre eğitim modellerimizi de belki şekillendirmemiz gerekiyor. 2029 yılında, öncesinde otonom araçlara gelelim. 2027 yılında artık kamyonlar, sevkiyatlar tamamen sürücüsüz araçlardan olacak. Bunlar gerçekten bizler için önemli. 2029 yılında ise 5000 metre yarışlarında, koşularında artık makinelerin bizlerle yarışacağı varsayılıyor. Yani biz bu rakamları niye veriyoruz? Çünkü bu rakamlardan bir öngörü yapıp biz de bu eğitimimizi nasıl şekillendiririz, nasıl adapte ederiz ve bu Z neslini, özellikle 2000 yılından sonra doğan nesle ve önceki nesle nasıl bir ilham veririz, nasıl onları doğru yönlendiririz? En azından onlar için bize biraz daha yol gösterici olur diye düşünüyoruz. Bir soru. Acaba robot kelimesi ve robotlar kaç yıl önce bir yerlerde kullanılmış, geçmiş olabilir? Var mı acaba tahminler? Yani 20 olabilir mi mesela? 20 yıl, 50 yıl önce diyelim. 50 yıl önce bir yerde geçmiş olabilir mi? 500 diyen çıktı. Var mı artıran? 100 yıl önce. 100 yıl önce bir tiyatro oyununda, daha öncesi bunun bir roman uyarlaması, sonra tiyatroya uyarlıyorlar. Kaval Kapek isminde bir yazarın oyununda robotlar geçiyor. Ve buradaki robotları köle işçi ya da ağır işçi olarak tanımlıyorlar. İnsanın yapamadığı ya da insanın yapmak istemediği hizmeti veren makineler olarak tanımlıyorlar. 100 yıl önce, ya 1920'li yıllarda geçen bir oyun bu. Gerçekten çok ilginç ve farklı bir hikayesi var ama o zamandan bu zamana bir tasvir yapıyorlar. Tabii robotlar bugün nasıl kullanılacak? Robotlar nasıl hayatımızda yer alacak? Hala tartışıyoruz. Ama artık bunu gelecek diye konuşmanın bir anlamı yok. Çünkü artık robotlar hayatımızda bizimle beraber zaten yaşıyorlar. İleride kaç çalışanınız var sorusunun cevabı nasıl olacak? Çünkü bu soruyu çok alacağız. Yani ileride ne kadar öğretmen çalışanımız var, atıyorum özel okullarda, devlet okullarında. Şirketlerimizde ne kadar çalışanımız var? Yani bu sorular bizler için çok kıymetli sorular. Fakat bunun cevapları nasıl olacak? İnsan çalışan sayısı. Yani bu kadar insan çalışıyor kurumumuzda, şirketimizde, bulunduğumuz yerde. Ya da bu etkinliğe ne kadar insan katıldı? Yani bu gelecekteki sorulardan biri. Robot çalışan sayısı. Aramızda ne kadar robot var? Belki de robotlar bizlerden işte rezerve koltuk isteyecekler. Bundan 10 yıl sonraki etkinliklerimizde. Diyecekler ki ya biz şu koltukta oturmak istiyoruz. Anlatmaya çalışacağız. Anlamayacaklar belki. Münir abiden destek isteyeceğiz orada belki. Dijital çalışan sayısı. Yani şirketlerde ya da kurumlarda tekrarlanan işleri yapan akıllı yazılımlar. Bunlar da gerçekten çok önemli. Artık önümüzdeki dönemde bunları daha fazla konuşuyor olacağız. Konuşmaktan ziyade birlikte yaşıyor olacağız. Çok hızlı bakacak olursak yakın gelecekte otomatikleşmesi, otonom olması beklenen meslekler var. Yani şöyle bakalım. Aramızda ne kadar nalbur var, ne kadar değirmenci var. Artık bu mesleklerde olan, bunlar hep ustalık gerektiren meslekler yok. Ne kadar fabrikada işte tekstil olur, başka fabrikalarda olur, emek veren insanların birçok işini artık robotlar yapabiliyor. Ama baktığımız zaman ileride daha fazla alanlarda da robotlar, mesela kuyumculuk alanı ilginç, yani posta alanı ilginç. Ya bu alanlarda robotlar çok daha fazla yer edinecekler, yer alacaklar. Sigortacılık alanı ilginç bir alan ama tahminlere göre %99 sigortacılık sektörünü robotlar yapacak. Yani artık orada insana gerek kalmayacak. Ama ne oluyor tabii bunu yaparken? İşlerimizi elimizden mi alacaklar? Öyle düşünmememiz gerekiyor. Bizim de yeni dünyaya, daha hızlı dönen, artık 2 katı, 3 katı hızlı dönen dünyaya adapte olmamız gerekiyor. Bunu da adapte edebilecek gene toplumun en önemli yapı taşı, işte bu salondaki siz değerli eğitim camiamızın üyelerisiniz. The digital revolution is also creating new jobs, such as data scientists, app developers, and virtual health workers.
Technology is changing existing roles by augmenting human skills. Surgeons can use robots to perform operations more precisely. Smart glasses can guide manufacturing workers through complex processes. And many more jobs will be transformed by technology over the next decade. As more robots and intelligent machines appear in the workplace, workers will need to learn new skills to survive. It's not just digital skills that will be vital. Cognitive and interpersonal skills will also be important. Abstract reasoning, making complex judgments, and building relationships are all activities that humans excel at and machines struggle with. The threat of robots replacing human workers is real. But if humans adapt, intelligent machines can also augment our skills and make us more productive. Beceriler, yetkinlikler. 2020 yılına geldiğimizde hepimizin konuştuğu, Türkiye'nin 2023 vizyonunda da, Vizyon 2023 eğitim dokümanında da gene bu kavramlar konuşuluyor ama artık bu becerilerle biz robotlarla belki de birlikte yaşayacağız. Nedir? Karmaşık problem çözme çok önemli. Yaratıcılık, kritik düşünme, insan yönetimi, takım çalışması, duygusal zeka, karar verme ve muhakeme, vatandaş odaklı, hizmet odaklı çalışma, müzakere etme ve çoklu düşünme. Bu kavramlar 2020 yılı ve ötesindeki en önemli ve en iyi 10 beceri olarak hayatımızda yer alacak. Bu kavramlara çok fazla daha odaklanmamız gerekiyor. Gene baktığımız zaman biraz önce de konuştuk. Robotlar işimizi alacak mı? Biz kendimizi nasıl dönüştürürsek, biz kendimizi nasıl değiştirirsek işe alma verme gibi de düşünmeyelim. Robotlarla, makinelerle birlikte nasıl yaşayacağız onları düşünelim. Fakat biraz önce dediğimiz gibi işte bir nalburluk, bir değirmencilik. Ya bu mesleklerden ziyade yerini alan yeni meslekler oldu. İşte endüstri mühendisleri oldu, bilgisayar mühendisleri oldu, makine mühendisleri oldu. Belki 15 yıl, 20 yıl sonra bunları konuşmuyor olacağız. Artık belki o mesleklerin bir anlamı kalmayacak. Ne tarz meslekler hayatımıza girecek bizim? Şöyle bakalım. Uzay tur rehberliği. Aramızda bu mesleği yapmak isteyen var mı? Evet, elleri görüyorum. Çok güzel. Deprem öngörücüsü. Bundan 50 yıl önce hava durumlarını tahmin edebilmeyi kimse düşünmüyordu. Birçok özel sektör olsun, devletler olsun hava durumunu nasıl tahmin ederiz'i konuşurken kimse hava durumunun tahmin edilebileceğine inanmıyormuş. Yani o kadar çok şey okuduk ki, baktık ki, araştırdık. Yani insanlar ya imkansız hava durumu nasıl tahmin edilir derken şimdi deprem öngörücüsü gibi bir meslek olma ihtimali var. Ve bunu makinelerle beraber belki insanlar yapacak. Hafıza cerrahı, ticari uzay aracı pilot. Ya önümüzdeki dönemlerde bundan yani bu gelecek çok yakın bir 20 yıl 25 yıl sonra şu anda konuşuluyor uzaya kimler gidecek kimler gitmeyecek. Niye pilotluk olmasın? Tıbbi mentor. Nedir bu tıbbi mentor? Mesleklerden biri, olabilecek mesleklerden. Bu hayal dünyasıyla alakalı. Yani biz tıbbi mentor diye düşündük. Sizler çok farklı bir meslek düşünebilirsiniz. Bundan 5 yıl, 10 yıl, 15, 20 yıl sonra olabilecek. Artık makineler, özellikle robotik makineler zaten cerrahi müdahaleleri yapıyor. Ama özellikle teşhiste ve bir sonraki tedavide doktorun önemi gerçekten çok önemli. Biz kendimiz de bunu hepimiz bireysel olarak tecrübe edinmişizdir. İşte artık doktorlarımız, deneyimli doktorlarımız robotların belki ameliyatlarından sonra tıbbi mentörlük yapacaklar. Organ vücut üreticisi. Organ nakli olayını çok konuşuyoruz ama dünya öyle bir noktaya gidiyor ki 3 boyutlu makinelerden organ üretimleri başlıyor. Ve bu alana özellikle yatırım yapacak, bu alana özellikle ileride önem verecek kurumlar olsun, şirketler olsun, devletler olsun çok farklı iş alanları olabilir diye düşünülüyor. Kişisel verim mentoru. Yani enerjimizi nasıl kullanıyoruz? Zaten makineler, robotlar bizim yaptığımız işlerin belli bir kısımlarını yapacaklar. O zaman biz burada etkili, verimli nasıl çalışırız? Onunla ilgili belki kafa yormaya başlayacağız. Onunla ilgili bir meslek olma ihtimali araştırmalar sonucunda çok yüksek. Biraz Microsoft neler yapıyor ona bakalım.
Teknoloji sadece bir araçtır. Çocuklara beraber iş yapmayı öğretmek ve motive etmek için en önemli olanı öğretmendir diyor Bill Gates. Microsoft'un kurucusu Bill Gates'in de en önem verdiği insan topluluğu öğretmenler. Gerçekten çok önemli. Özellikle baktığımız zaman dünyanın önemli liderleri, dünyada ses getirmiş insanlar okumaya çok önem veriyorlar. Bill Gates de her sene haftada, ayda, yılda, çok özür diliyorum, 2 hafta kendisine okuma için zaman ayırıyor. Ve biz belki de robotlardan ileride bu alanda çok daha fazla ayrışacağız. Çünkü robotlar tamam bazı şeyleri, makineler bazı şeyleri yapacak ama işte hayal etme, duygusal zeka, yaratıcılık, okuyarak kendini geliştirme konusunda hala insanlar robotlardan üstün olarak devam edecekler. Sığırcık kuşları. Hepimiz görmüşüzdür bu kuşları. Bu kuşlar birlikte uçan milyonlarca kuş. Burada saysak inanın çok fazla bir rakam çıkacak. Fakat bu kuşların özelliği mırıldanarak 30 kilometre yarıçapında birbirlerine çarpmadan ve o mırıldanma sesiyle dışarıya karşı birbirlerini koruyarak devam etmeleri. Fakat burada bazı ilkelerle bu kuşlar uçuyorlar. Yani burada tek bir lider yok. Önde birisi var, gördüğünüz gibi bir kuş ama diğerleriyle beraber ahenk içinde bu danslarını yapıyorlar. Burada işbirliği var. Burada takım çalışması var. Burada açıklık var. Burada hayal etmek var. Burada birlikte çok güzel bir yere yolculuk etmek var. Biz bunları düşünürken işte bu vesileyle burada sizlerle beraber olduk. Burada öğretmenlerimiz var, devlet okulları, özel okullar, üniversitelerimiz, bilgi işlem yöneticilerimiz, öğrencilerimiz, bizler buradayız. Ve burada tüm gün boyunca bu işbirliğini hep beraber yapacağız. Atatürk diyor ki, bir ulus için 2 ordu çok önemli. Birisi ordu, diğeri de ilim irfan ordusu ve geleceği şekillendirecek o ordu. İşte öğretmenlerimiz de böyle ahenk içinde, öğrencilerimizle, bizlerle bu geleceğe hep birlikte gidiyor olacağız. Ve gene bizleri makinelerden ayıracak özellikler edebiyat, sanat, müzik. Bunlar çok önemli. Bugün bize de bu sunumda bu kuşların arkasındaki fon müziğindeki beste de Sultan Abdülaziz'in bestesi. Gondol, bilenleriniz bilir. Gene bu müzik, sanat, edebiyat da bizi makinelerden, robotlardan her zaman ayıracak. Ama gelecekte onlarla birlikte daha iyi çalışmamızı sağlayacak etkenler. Birbirimize çarpmadan geleceği şekillendirmek umuduyla çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.